Şimdi o senin söylediğin şey spesifik, çocuğun bilişsel durumuyla alakalı bir şey değil mi? Biz az evvel ne dedik? Conceptual meaning'te ne olacak? 1. Objective olacak. 2. Shared knowledge olacak. Çocuk dedi diye biz kendi hepimiz aynı şeyi mi söyleyeceğiz? Hayır. O çocuğun bilişsel seviyesinin gelişmediğini söylüyoruz. Çocuk çizgi film izlediği zaman da oradaki çizgi film olaylarının da gerçek olduğunu hayal edebiliyor. Çünkü hayal dünyası o. Biz ondan bahsediyoruz. Objective, general meaning that is shared by all of us. Alright? So, different association or connotations attached to a word like needle, pain or illness, or block, or drugs, or threat, or knitting, or hard to find, especially in a haystack, and these associations may differ from one person to the next. Now, of course, first when you hear the word needle, many different association might come to your mind, and that changed from person to person. For example, for a child or for someone who is scared of needles, that the first meaning that will come to his mind will be pain, for example, or blood, right? However, for somebody else, it will be drugs, because use needle to inject drugs, or needle, şişler, ne yapmak? Örmek, kneading. Or for example, samanlıkta iğne bulmak çok zor. O bile aklımıza gelebilir. Yani şunu demek istiyoruz. Bir kelimenin perceptual meaning, yani çağrıştırdığı anlamlar kişiden kişiye değişiklik de gösterebilir. Yani çağrıştırdığı anlamlar birden fazla, çeşitli de olabilir. Bunun içerisinde diyelim ki acı var, hastalık var. Çünkü iğne dediğin zaman, iğne ne? İşte gidip iğne olmak, grip olduğun zaman. Veya kan gelir aklına. Niye? Çünkü iğne yaptığın zaman işte kanıyor veya kan alıyorsun damardan. İlaç gelebilir, uyuşturucu gelebilir. Değil mi? İp gelebilir, örme gelebilir veya iğne bir şeyi zor bulma gelebilir. Bunlardan birkaçı da gelebilir. Değil mi? Hepsi gelebilir, birkaçı da gelebilir. Sen başka birkaç tanesini düşünebilirsin, ben birkaç tanesini düşünebilirim. The basic, now we're going to talk about semantic features. Semantik özellikler. The basic elements involved in differentiating the meaning of each word in a language from every other are called their semantic features. So semantic features helps us to differentiate between those meaning, the meaning of each word in a language from every other word. Bir kelimenin anlamını diğer kelimeden ayıran özelliklere biz semantic feature diyoruz. For example, here are the classification of words based on these features. Animate, canlı, human, insan, dişi, adult, yetişkin. Now, for example, let's talk about table. Is it animate? Canlı mı? Değil. So that's why it's minus. İnsan mı? No. Minus. Dişi? Minus. Adult? Minus. Bu özelliklerin hiçbirisi yok. Sonra bu kategoriye girmiyor. Ama horse'a baktığın zaman animate'dır, canlıdır ve tabii yetişkindir. Yetişkinden kastımız hani yavru değildir, büyüktür anlamında. Diğer özelliklere de baktığınız zaman kadına bakın, animate, kadın canlı mıdır? Evet. İnsan mıdır? Evet. Female midir? Evet. Peki yetişkin midir? Evet. Girl yetişkin midir? Hayır. Man kadın mıdır? Female midir? Hayır. Yani, now, our brain classifies the meaning of a word based on these features, indeed. Okay? Supplementing the syntactic analysis with semantic feature, we can characterize
the subject of a particular verb, we can then predict which nouns, table, horse, hamburger, would make the sentence semantically armed. Now, for example, we will supplement the syntactic analysis. Remember the syntactic analysis that we did in the previous chapter, chapter 8. We will supplement it with the semantic features. So as a result, we can describe what our subject is in a particular sentence, subject of a particular verb. Then we can predict which nouns can be used as a subject in that sentence. And of course, this will help us to decide whether this sentence semantically ought or not. For example here, the is reading the newspaper. Now, Tülay's answer. Şimdi daha önce gördüğümüz sentetik yani söz dizimi analizine göre şurada the is reading the newspaper. Ne olması lazım burada? Noun phrase olması lazım. Peki burada the Ali olabilir mi? Olamaz. Niye? Çünkü proper noun diyor. So we cannot use the article with a proper noun. Correct? Yes. That is for sure. The girl. And also, when we check the word reading, semantically, if we check it is semantic features, this subject must be a noun plus a human. Why? Because this feature belongs to a human. That's why we can understand here it can be not a proper noun but general noun like girl, boy, man, women. The girl is reading the newspaper. The boy is reading, the man is reading, the child is reading. Possible. Okay? Words as containers of meaning. Analyzing the conceptual components of a word meaning is not without problems, but of course, here this analysis also has some difficulties or some problems. Those components or semantic features are not enough to differentiate the nouns. Okay? Now remember we talk about 4 features: animate, human, and then adult and female, for example. But are these enough? If we just categorize words based on those features, do you think we will have no problems? No. Why? Because these features, semantic features, cannot differentiate some other nouns. Like, for example, advice. How would you classify some abstract nouns? Yani bazı mesela soyut isimler var. Bugün kim sordu? Mesela song sorusunu kim sordu? Sen sordun değil mi? Dedim ki işte song mesela, işte biz niye burada the'yi kullanmıyoruz? Veya love, niye başında the'yi kullanmıyoruz? Bazı soyut isimlerin farklı özellikleri olabilir değil mi? Advice gibi. Şimdi sen bu advice'a nasıl animate desen animate değil. Yani neye göre kıyaslayacaksın? Female desen o da değil. Veya human, adult neye göre kıyaslayacaksın? Bunu yapamıyorsun. Semantic features'ları buna uygulayamıyorsun. Veya threat, tehdit, uyarı, law. The problem is weaving words in a language as some sort of containers that carry meaning components. There is clearly more to the meaning of words than these basic types of features. Of course, we generally think that, well, if there is a word that it is like container of meaning, it has to have a clear meaning that we all can that can be attributed to some features, semantic features. But of course, there is more than that. Instead of thinking of words as container of meaning, we can look at the roles they fulfill within the situation described by a sentence. Yani illa orada bir anlam taşıması gerekmiyor. Orada cümlede içerdiği, yani
üstlendiği rol nedir? O kelimenin orada rolü nedir? Ona bakmak lazım. Mesela bugün yine çeviride bir ifade vardı. Özlü olması gereken ifade pasiften sonra kullanıldı. Şöyle bir şey söyledim. Soyut isimler de ne olabiliyor? Özne olabiliyor. Burada önemli olan o kelimenin içerdiği anlam değil artık, kelimenin üstlendiği rol. Okay? Yani mesela the population has increased dediğimizde popülasyon artmıştır. Sen kalkıp orada the population has been increased demenin bir anlamı yok.